Okay. You go work. Yes. Then across. Yes. No. Yes. No. Okay. How much? 2. Okay. Ya geliyorsan böyle gezmeye kesinlikle I wanna beer large. The weather is very good. The weather is very good. It's like summer. Yes. Just by wanna get low, wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Ooh. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Evet, herkese 21. ülkem olan Portekiz'in ikinci büyük şehri Porto'dan günaydın. İnanılmaz acıktım. Hep böyle videolarımı acıktımla açıyorum ama gerçekten acıktım. Çünkü 3 saatlik bir zaman farkı var Türkiye ile buranın. Zaman algım kaydı bayağı. Şimdi böyle internetten yorumlarına bakıp beğendiğim bir tane, daha doğrusu yorumlarını beğendiğim bir mekan var. Oraya gidip güzel bir kahvaltı yapacağım. Daha sonrasında böyle kapalı ve sisli bir havada Porto'yu gezeceğiz. Right before I go, that's the time that I'm gonna show all the crazy things that I'm gonna do to you, baby. Kahvaltımı sipariş verdim. Fiyatları göstereyim size. İçerisi de çok güzel ve butik bir yer. Gelirseniz ismini de zaten yazacağım şu alt taraflara bir yere. Geldiğinizde uğrayabilirsiniz. Fiyatlar da gayet makul bence. Ben şundan sipariş verdim. 9,5 euro. Pankekler. Tostlar. Yumurtalı ve karışık brunch tabakları. Kruvasanlar. Arkadaşlar şimdi siparişim geldi. Çok lezzetli gözüküyor. Size de göstereyim. Zeminde ekmek var. Üzerinde avokado sos. Şu gördüğünüz somon, füme. Üstünde yumurta ve havyar var. Yanında da böyle çeri domates, marul, turp olan bir salata. Artı bir de americano söyledim. Bu tabak 9,5 euro. Kahve de 1,90. Şu an 11,4 euro bu masa. Bir de o zaman lezzetine bakalım. Evet, mutlaka gelirseniz aklınızda bir seçenek olsun. Bence güzel, beğendim. O zaman ben vakit kaybetmeden kahvaltımı yapayım. Daha sonra Porto'yu gezmeye başlayalım artık yavaştan. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere bu heykel Portekiz'in 19. yüzyıldaki ünlü şair ve yazarlarından bir tanesinin heykeli. Tam olarak belediye binasının önüne koyulmuş. Arkamdaki binada belediye binası. Tam da önünde böyle güzel bir meydan var.
gelirseniz önünden mutlaka geçersiniz. Çok da detaylı bilgiye burada gerek olduğunu düşünmüyorum. Bakalım şimdi yavaş yavaş aşağıya sallanalım. Böyle geldiğinizde de tam şu arkamda heykelin orada bak üzerinde kırmızı bir şey olan kadın var. Ne yazıyordu? Free tour diyordu. Yani ücretsiz tur düzenliyorlar. Geldiğinizde katılabilirsiniz. Yazılarda da çok görmüştüm bu konuyu. Meydan tadilatta. Export Travel bilir. Lyon'la da Belacour Meydanı'na gitmiştik. Aynısı orada da başımıza geldi. Gezilerde böyle meşhur yerler tadilatta olunca pek hoş olmuyor. Evet bakalım. Geldik. Hello. I want a two. This one. Yes. What? No, take away. Okay. How much? 2.8. 2.8. Okay. Okay. Thank you so much. Have a good day. Evet. İlk natamızı aldık. Ya öyle bir konuşuyor ki ağzının içinde kelimeyi anlamak için zaten az buçuk İngilizcemiz var. Olanı da zorlamayın arkadaş. Bakalım tadı nasıl? Ve bu söylediğim şu mantegra çok da meşhur yani. Bir Lizbon'daki Belém. İkincisi bu. Bir de Fabrika Nata var. Oraya da gideceğiz. Ama başlangıcı bununla yapacağız şimdi. Evet. Uygun bir köşe bulduk arkadaşlar. Düşürmeden bunu çıkartabilirsem eğer. Çıtır çıtır. Bak sesi duyuyor musunuz? Tanesi 1.4 euro. Kesinlikle Türkiye'deki yediklerimle alakası yok. Net. O zaman devam edelim. Arkamda görmüş olduğunuz yapı ise Clérigos Kulesi. İsmini belki yanlış söylemiş olabilirim ama şu alt tarafa bırakacağım ismini. Bu Porto gezimde isimlerini söylemesi biraz zor olduğu için genelde yazacağım. Telaffuzlarımda da hata varsa artık kusuruma bakmayın. Bu kulenin özelliği ise 75 metre uzunluğunda olması. İçeride 225 tane basamak var. Giriş ücretli. O giriş ücretlerini de çektim. Onu da göstereceğim. Şehrin söylediğim gibi en yüksek kulesi. Eğer gelmek isterseniz, ben de buraya çıkmak istiyorum derseniz ücreti verip çıkıp şehir manzarasını izleyebilirsiniz. Ben çıkmayı düşünmüyorum. Ona vereceğim paraya daha çok Nata deneyimleyebilirim. Şu an önünde bulunduğumuz yapı ise Porto Katedrali. Bu 12. yüzyılda yapımına başlanmış olan bir katedral. Porto'nun en eski dini yapılarından bir tanesi. Romanesk
mimariyle başlamış olup daha sonra zaman içerisinde gotik ve barok mimariyi de içinde barındırarak devam etmiş ve son hali günümüzdeki hali. Şimdi sizi bu yapıyla baş başa bırakıyorum. İşin en sevdiğim yanına geldik. Bilmediğim sokaklarda kaybolmak. Ya geliyorsan bak şu sokağa bir bakar mısın? Ya geliyorsan böyle gezmeye kesinlikle böyle bilmediğin sokaklara girip şehrin o kokusunu alacaksın. Biraz rutubet kokuyor ama navigasyon falan açık değil. Şu an buranın böyle ikiye bölüyor şehri. Bir nehir var. Douro Nehri. Muhtemelen bu ara sokaklar beni götürecek oraya. Porto Katedrali'ni gezdim. Şimdi Douro Nehri'ne doğru yol aldım. Buraya gelince yazı özlediğimi fark ettim. Yok ya, ben yaz insanıyım. Kesinlikle İzmir'de böyle geçtiğimiz birkaç hafta soğuktu hava. Ya böyle var ya, gerçekten sabrın sınırlarını zorladığı soğukları yaşadık. Ama yaz insana böyle bir enerji veriyor ya. Ya güneşi gören insanın mutsuz olma şansı yok. Herkes kendini atmış dışarıya. Eline notasını alan, içkisini alan nehrin kenarına gelmiş, keyif yapıyor. Güneşin tadını çıkartıyor. Akdeniz iklimi olan ülkelerde bunu yakalamak çok, yani herkesin karşılaşacağı bir ortam. Biz de Akdeniz ülkesiyiz. Kesinlikle yani Akdeniz ülkelerinde enerji var. We've been living in sin so long, all the feels are gone. En sevdiğim aksiyonlardan birisi de ne diye sorarsanız, bulunmuş olduğunuz yerin neresi olduğunu bilmeyip ama aslında aradığınız yerin orası olması. Çok karmaşık bir cümle oldu ama bu çok meşhur Ribeira Meydanı var burada. Oraya gitmeyi düşünüyordum. Gelmişim, haberim yok. Böylece bu meydan Ribeira Meydanı'ymış. Harika değil mi? Şu anda Lewis Köprüsü'nün üzerindeyim. Altta Douro Nehri akıyor ve karşıda gün batımı. Life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster. Yüksekten korkuyorsanız bu köprünün en üstünde yürürken aşağıya bakmamanız lazım. Yani müthiş derecede bir yükseklik var ve böyle şu göstereyim. Şu tramvay boşluklarının arası gözüküyormuş, şuralar. Yani oradan aşağısı gözüküyor. Bilmiyorum, yüksekten çok korkuyorum ben. O yüzden bakmamaya çalışıyorum. Bir an önce karşıya geçeyim. Ve yani belki uzun zamandır paraşütle falan da atlamama rağmen uzun zamandır yani böyle yüksekten korktuğumu hissetmemiştim. Bak, paraşütle atlamama rağmen. Ya böyle bir yükseklik yok ya, müthiş. Ve böyle her an düşecekmişim gibi hissediyorum.
Bildiğiniz üzere Portekiz'in sardalya balıkları da çok meşhur ve sizi bir yere getirdim. İçeride sardalya balıklarının konservesi var ve çok güzel kutularda. Geldiğinizde isterseniz buradan arkadaşlarınıza hediye olarak da götürebilirsiniz. Hadi gelin içeriye girelim. Böyle güzel kutularda hediyelik bu tarihlerin hepsinin ayrı ayrı anlamları var ve fiyatları da gördüğünüz üzere bu 9 euro. Eğer balık sever ve hediye almayı da seven bir insansanız gelip buradan hediyelik niyetine alabilirsiniz. Bence çok tatlı ve güzel kutuları var. 9 euro. Bu arada fiyatlar sadece 9 euro değil. 12 euroya da var, 7 euroya da var. Neye göre değişiyor onu anlamadım ama bir sürü fiyat seçeneği mevcut. Söylediğim gibi balık seviyorsanız değerlendirebilirsiniz. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Evet arkadaşlar, günün de son öğününü tüketip günü kapatıyorum artık. Portekiz'de zaten en çok böyle yemek istediğim şey deniz ürünleriydi. Dün bir steak yemiştim ama bugün deniz ürünü olarak ahtapotu deneyimledim. Ahtapotu normalde seviyorum zaten. Ve şu Ribeira bölgesine böyle birkaç tane restoranta baktım. Fiyatlar 30-32 euro arasında değişiyor. Burada ahtapotun fiyatı 28 euro. Yani gelirseniz oralara 30-32 euro vereceğinize ismini de yazacağım videonun altına, mekanın. Geldiğinizde burada ahtapotu deneyebilirsiniz. Bence lezzetli gözüküyor ve tadına da bakacağım. Harika. Ispanak var, altında patates, üstünde ahtapot. Fiyatına göre kesinlikle çok iyi. Artı yanında da bir ufak biramız var. Onun lezzeti de güzel. Belçika birası kadar olmasa da lezzetli. Artık bugünlük videoyu sonlandırıyorum. O zaman yarın sabah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese Porto'nun ikinci gününden günaydın. Sabah uykumu aldım. Biraz böyle gözlerim falan şiş olabilir. Ama uykumu aldığım için. Aslında şöyle, dün biraz böyle gece eğlencesine çıkayım dedim. Bir gün önce gittiğim mekana gittim. Çünkü diğerleri yine sinek avlıyordu. Hafta içi anladım. Burada çok böyle eğlence yok. Olsun, iştahımı Lizbon'a sakladım ben de. 2 gibi falan geldim. Sabahta kalktığımda 8'di. Ya bu Türkiye'de saatlerin ileri geri alınma durumu var ya. O bizi çok etkiliyor ya, onu anladım. Burada böyle uykumu alabiliyorum ya. Şimdi bugün kahvaltıyı marketten yapacağım. Hem de eğer düzgün bir market bulursam biraz fiyat da çekeyim size. Ama fiyatları çekemezsem de siz benim kusuruma bakmayın.
Evet, ucuz kahvaltının triğini anlatıyorum. Markete girdim. Bir adet kapris sos ve bir adet sandviç aldım. O meşhur Danilo'nun kruvasanından aldım. Şimdi olay şöyle, marketten alışveriş yaptıktan sonra burada kafe kısmı var. Ama kafe kısmında ayrı sandviç falan satılıyor. Ben de buraya oturabilmek için bir tane o kruvasandan aldım. Sandviç ve kapris sunumu aldım. Karnımı doyurup kruvasanımı yiyeceğim. Bu arada sandviçe ne kadar verdim? Nerede? 2,99 euro. Ve kapris sunumda 0,63 cent. Ve 1,59'a da bu kruvasanı aldım. Karnımı doyurup ufaktan yola koyulacağım. O zaman vakit kaybetmeyelim. Ben kahvaltımı yapayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, yine Porto'nun ikonik yapılarından bir tanesinin önündeyiz. İsmi yine böyle çok garip bir kilise. Onu aşağıya yine bırakacağım. İçeriye giriş ücretli 1 euro. Dışarısı mavi çinilerle kaplama bir yapı. Gelirseniz önünde çok güzel fotoğraf çekilme şansınız var. Ve içerisini gezdiğinizde de eminim beğeneceksiniz. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz yapı ise bir şapel. İsmini yine alt tarafa bırakacağım. Dış yapısı çok dikkat çekici bir şekilde çinilerle kaplanmış bir yapı. İçerisi de çok güzel. Girmesi ücretsiz. Dışarısındaki o çinilerde görmüş olduğunuz tasvirlerde Aziz Francis ve Azize Katerina'nın hayatını tasvir ettiği söylenmekte. Geldiğinizde mutlaka önünde fotoğraf çektirmeniz bence çok zor ama bir fotoğraf çektirip içerisinde ziyaret ederseniz güzel ve buna değecek bir yapı. Evet arkadaşlar, şu anda bulunduğumuz yer ise arkamda gördüğünüz yapı bir manastır. İsmini şu alt tarafa bir yere yine bırakacağım. Buraya gelirseniz buranın en güzel yanı ne diye sorarsanız manzarası müthiş. Gelirseniz önünde büyük bir bahçesi var. Boş bir meydan. O meydandan aşağıda Ruiz Köprüsü, Douro Nehri ve komple Porto manzarasını izlemek ve bunun tadını çıkarmak için güzel bir nokta. Ben manzaranın tadını çıkarırken sizleri de bu manzarayla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, Porto gezimizin de sonuna gelirken güzel bir sürpriz, yağmura yakalandık. Neyse, sorun değil. Öyle güzel günde herkes gezer. Şimdi nereden geçiyorum? Dom Luiz Köprüsü'nün üzerinden geçiyorum. Dom Luiz Köprüsü'nün alt katından bu arada geçiyorum. Şimdiye kadar o kadar geçtim, video aralarında bahsettim ama Dom Luiz Köprüsü'nden hiç bahsetmedim size. Ondan bahsedeyim. Dom Luiz Köprüsü şehir merkezi ile Vila da Nova Gaia yakasını birbirine bağlıyor. 172 metre yüksekliğinde. Yapıldığı dönemde
en yüksek sınıfları içerisindeki en yüksek köprü özelliği unvanını taşıyordu. Bu köprü 2 katlı olup alt katı araba ve yayalar için, üst katta metro ve yayalar için geçişte kullanılıyor. Video aralarında bahsetmiştim ama tekrardan bahsetmekte zarar yok. O zaman kendimi bir kapalı alana atmam lazım. Yoksa bayağı ıslanacağım. Yeni bir Portekiz lezzetiyle karşınızdayım. Bunu da denemeden gitmek istemiyordum açıkçası. Hiç de planım da yoktu. Yağmurdan böyle bir mekana sığınınca benim için de güzel bir kaçamak noktası oldu. Şimdi ne yiyeceğiz? Bu arada ağzım sulandı. Bacalhau diye bir Portekiz'e özgü bir atıştırmalık. Daha doğrusu tuzlanmış moruna balığı kroketi deniyor buna. Bunu içinde 4 tane var. Böyle bir sunumu var. Yanında da bira söyledim. Şimdi fiyatını söyleyeyim. Bu Bacalhau kroketi ne kadar aldım? 9.90 euro. Large bira da 6 euro. O zaman hemen tadına bakıyorum ve sonra yağmurlu havanın keyfini çıkartıyorum. Güzel. Değişik bir lezzet. Ne gibi? Böyle patates tadını alıyorsunuz. Ve balık tadı da hafif geliyor. Limonla deneyeyim bir de. Ya böyle ürünlere limon çok yakışıyor. O zaman bana afiyet olsun. Yağmurun tadını çıkartayım biraz. Manzara karşımda müthiş. It's time to choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Evet arkadaşlar, o yoğun yağmurun üstüne son böyle burada Porto'da aklımda olan bir mekan vardı. Natas'ını deneyimlemek istediğim. En azından oraya da gelmeden gitmedim demek istemiyordum. Ve oraya geldim. Şu an neredeyim? Fabrikada Nata'dayım. Bunun fiyatı 1.40. Bakalım tadı nasıl? Yanında da şöyle single espresso söyledim. Bu da 1.20. O zaman bana afiyet olsun. Güzel. Yapımın da içinde ne olduğunu da biraz bahsedeyim size. Bunu yaparken yani en fazla gözüme çarpan nokta şu oldu. Hamurunu açarken inanılmaz derecede yağ kullanılıyor. Yani o tereyağını müthiş derecede fazla kullanıyoruz. Daha sonrasında kremasını yaparken böyle bir kabın içerisinde şeker, limon ve tarçını kaynatıyoruz. Asıl o kremanın içerisindeki o ne derler? O ekşi ve o tarçının kokusunun geçmesinin sebebi o oradan geliyor. Onun haricinde yani hamur çok basitti ya. Benim yaptığım tarifte un, su, eser miktarda da tuz vardı. Tabii biraz bu iş bölümü olarak yapıldı gittiğim workshop'ta. Ama yapım aşamalarını şöyle gördüm. İnanılmaz derecede şöyle bir gariplik var. Bir o kadar kolay, bir o kadar da zor gibi geldi yani çözemedim. Ama şu ne kadar pişiyor biliyor musunuz? 6 dakika. Fırında 6 dakikada bu kıvama geliyor. O zaman bu kısa bilgiselden sonra ben tadını çıkartayım.
Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, dolu dolu geçen 2 günlük Porto macerasının da sonuna geldik. Ben inanılmaz keyif aldım. Umarım siz de videoyu izlerken keyif alırsınız. Sizin için 2 günlük böyle geldiğinizde neler yapabileceğiniz adına güzel bir video çektiğimi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğenip fikirleriniz de varsa beğeni ve yorumlarda buluşalım. Kanalıma hala abone olmadıysanız da abone olmanız benim için çok önemli. O zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakın, seyahatle kalın.